Sen ve diğer 5 kardeşin birbirine dolanmış bir tüy yumağısınız. Annen tam bir sokak kurdu, sizi terk edilmiş bir inşaatın bodrumundaki eski püskü bir yatağın içine doğurmuş. Burası sizin ilk sarayınız. Biraz nemli, biraz küf kokulu ama en azından rüzgardan koruyor. İlk birkaç hafta annenin kanatları altında hayatta kalmanın ABC'sini öğrenerek geçiyor. Kardeşlerinle güreşerek hırlama sanatında ustalaşıyorsun. Annenin bulup getirdiği acayip lezzetli artıklarla da katı gıdaya merhaba diyorsun. Annen sana hayatın sırlarını veriyor. Hangi çöp tenekesinde hazine yatar? Başta o küçük olanlar olmak üzere hangi insanlardan uzak durulur? Ve en önemlisi, arabalar hızlı canavarlardır, sakın bulaşma. Ama bilirsin, güzel günler çabuk geçer. 3 aylık olunca hayat sana ilk tokatını atıyor. Annen her zamanki gibi yemek bulmaya çıkıyor ama o da ne? Geri dönmüyor. Açlık sizi yuvadan dışarı atıyor. Kardeşlerinle bir süre daha takılıyorsunuz ama kaptan köşkü boş kalınca gemi batıyor tabii. Herkes kendi yoluna. Artık yapayalnızsın. Hayat tek başına tam bir bela. Yağmurdan kaçmak için eski bir lastiğin içine siniyorsun. Mahallenin ağası Kedi Paşa ile çöp için kapışıyorsun. Her gün ayrı bir mücadele. Sonra bir gün beyaz bir kamyonet sokağınıza dalıyor. İçgüdülerin kaç diye bas bas bağırsa da merakına yeniliyorsun. Bir de bakmışsın ki hop seni bir kafese tıkıp kamyonete atmışlar. Adına barınak diyorlar ama havalı geliyor olabilir, alakası yok. Burası resmen köpekler için bir bekleme salonu. Yeni dünyana hoş geldin bakalım. Yalnız buranın kuralları bambaşka, benden söylemesi. Her yer havlama sesiyle çınlıyor. 7/24 bitmeyen bir gürültü operasyonu. Kafes kankin, feleğin çemberinden geçmiş yaşlı bir teriyer. Adı da Mercimek'miş. Sana hemen hayat dersi veriyor. Bak koçum, kimseye güvenme. Hele o şirin görünen kanişler var ya, onlardan köşe bucak kaç. En tehlikelisi onlar. Burada hayatta kalmanın tek yolu var, dikkat çekmek. Günlerin potansiyel sahiplerinin önünden geçip gitmesini izleyerek geçiyor. Burası dünyanın en stresli güzellik yarışması gibi. Herkes en şirin suratını takınıyor, kuyruğunu sallıyor, beni al diye yırtınıyor. Sen de şansını deniyorsun, bir aile geliyor. Çocuk seni şöyle bir süzüyor, aman kulakları da kepçe gibiymiş diyor. Bir keresinde çok sevimli bir kıza şirinlik yapayım derken heyecandan hapşırıyorsun ve kızın suratına minik bir sümük fırlıyor. O aile de koşarak uzaklaşıyor. Bu süre senin için tam bir sınav. Uyum sağlaman, kendini göstermen ve bu keşmekeşten bir an önce kurtulman lazım. Tam umudu kesmişken o gün geliyor. Diğerlerine hiç benzemiyor. Üzerinde komik bir tişört var, ayakkabılarının bağcıkları da rengarenk. Diğerleri gibi kafeslerinden hızlıca geçmiyor. Yavaşça yürüyor ve her birinize teker teker bakıyor. Senin kafesinin önüne geldiğinde ise duruyor ve yere çöküyor. Diğer köpekler çıldırmış gibi havlarken sen sadece köşede oturmuş, yine mi fiyasko diye düşünüyorsun. Ama o parmaklıkların arasından seninle konuşmaya başlıyor. Sakin, yumuşak bir sesle. Ne dediğini anlamıyorsun ama ses tonu farklı, güven veriyor. Sen hayatında ilk defa bir insana karşı merak duyarak kafanı kaldırıyorsun. Göz göze geliyorsunuz. Sonra ağzından planlamadığın komik diye hav sesi çıkıyor. O an o iki ayaklı kahkaha atmaya başlıyor. Görevliye dönüp diyor ki, işte bunu istiyorum. İşte o an senin zafer anın. Kafesten çıkarken son bir kez kankine mercimeğe bakıyorsun. O sana bilgece bir baş sallamasıyla karşılık veriyor. Sanki başardın velet, sakın batırma der gibi. Barınağın dıpısından çıktığında güneş gözünü alıyor. Özgürlüğün kokusu mu bu acaba? Yoksa sadece egzoz dumanı mı? Yeni evin saray gibi. Yumuşacık halılar, zıplamak için yaratılmış koltuklar ve en önemlisi mis gibi yemek kokuları. Nice. Ama bu sarayın da kendi canavarları var. Mesela o elektrik süpürgesi denilen gürültülü mahlukat. O çalışmaya başlayınca sanki evin içine bir ejderha girmiş gibi hissediyorsun ve kendini Can Alben'in yatağının altına atıyorsun. Sonra o banyo günü var ya, tam bir ihanet. Ama en fenaları veteriner ziyaretleri. Bir gün sahibin tasmayı eline alıyor ve haydi bakalım dışarı çıkıyoruz diyor. Dışarı mı? Kulağa maceralı geliyor ama gittiğiniz yol park falan değil. Bu bildiğin veterinerin yolu. Bu resmen bir tuzak ama kaçabileceğin türden değil. Veterinere vardığında o beyaz önlüklü korkunç kadın sana sahte sahte gülümsüyor. Masadasın, son bir kez daha sahibine kurtar beni der gibi bakıyorsun ama o sadece başını okşuyor. İhanet! Gözlerin kararıyor, bir uyanıyorsun ki bir hafiflik var. Gururun ve o iki önemli aile yadigarın
Buhar olmuş, uçmuş gitmiş. Artık mahallenin ağır abisi değilsin. Neyse, hayat devam ediyor. Artık parkın müdavimisin. Orada senin gibi serserilerden olacağın bir çeten var. Adınız Ara Sokak Çocukları. Lideriniz her şeye hırlayan yaşlı buldog Reis. Bir de yerinde duramayan Jack Russell Zıpır var. Rutininiz belli. Parka gir, ortalığı bir kokla, diğer köpeklere biraz posta koy. Ve o da ne? Bir kedi. Hem de bizim paşa. Mahalle değiştirmiş. Alarm. Bütün çete anında organize oluyorsunuz. Kedi size bir bakıyor, esniyor ve sonra fırt ağacın tepesinde. Sonra bir gün parkın öteki ucundan bir kaniş. Adı da Prensesmiş. Vay, bu ne güzellik diyorsun içinden. Bütün karizmanla yanına sokuluyorsun. Ona en sevdiğin çöp konteynerinin maceralarını anlatıyorsun. O da sana oyuncak topundan, organik mamasından bahsediyor. Ayrı dünyaların insanlarısınız. Ama zıt kutuplar birbirini çeker değil mi? Ona kedi nasıl kavalarını gösteriyorsun. O da sana tasmayı çekiştirmeden nasıl yürünür onu annen öğretiyor. Bir gün ona hediye olarak bulduğun en güzel çubuğu götürüyorsun. O da sana topunu getiriyor. Garip ama bu iş yürüyor. Aşık oluyorsun. Hayatında artık bir düzene girdi. Ama sakın sıkıcı bir düzen sanma. Bu resmen bir kralın günlüğü. Sabahlar alarm servisi değil insan terbiyenle başlıyor. 2 ayaklı hizmetçini yüzüne ıslak bir bezle girişir gibi yalayarak uyandırırsın. O yataktan kalkılacak o kadar. Bu bir rica değil, bu bir emir. Ardından kahvaltı ritüeliyle devam eder. Önce kendi kahverengi sıkıcı bisküvilerini 10 saniyede lüpletirsin. Sonra hemen masanın altına geçip hizmetçinin yediği her lokmada ona acıklı gözlerle bakarak vicdan azabı çektirirsin. Arada bir parça peynir düşer. Zafer. Kahvaltıdan sonra sıra mahalle devriyesinde. Bu günün en önemli işi. Her köşe, her direk, her çalı dibi itinayla koklanır. Bu sabah gazetesini okumak gibi bir şey. Rakiplerin bıraktığı mesajlar okunur ve üzerine kendi imza anlatılır. Anlaşılan Fino dün gece fasulye yemiş. Bu mahalle devresinden sonra hizmetçin seni eve bırakır, kendi eve girmez ve uzun sürede geri dönmez. Böylelikle stratejik uyku operasyonuna başlayabilirsin. Günün büyük bir kısmı buna ayrılmış durumda. Koltuk senin stratejik üssün. Güneş nereye vuruyorsa sen oradasın. Rüyanda bazen dev bir sosis kovalarsın, bazen de paşayı ağaca tırmandırdığını, bazen de uçarsın, neden olmasın. Akşama doğru sahibin geri gelir, şanslıysan parka gidersiniz, agalarla buluşma zamanı, yeni dedikodular havada uçuşur, aşkın prensesle cilveleşirsin, sonra tabii ki o meşhur kedi kavalama seansı ve o yenilgi. Ama olsun, önemli olan katılmaktı. Parktan sonra sıra yine o sıkıcı bisküvilere gelir. Neyse. Sonra en sevdiği diziyi izlerken kafanı kucağına koyarsın. Bir gözün televizyonda, bir gözün elindeki chipslerde. Bu en etkili hipnoz tekniğidir. Arada bir iç çekip, hayat ne kadar zor der gibi yaparsın. Genellikle işe yarar. Ve kapanış yatak işgaliyle olur. Kendi yatağın olabilir ama asıl hedef her zaman büyük yataktır. Önce masum masum yatağın ucuna kıvrılırsın, sonra yavaş yavaş milim milim ilerlersin. Gece yarısı olduğunda yatağın %80'ini ele geçirmiş, hizmet içinde kenara sıkıştırmışsındır. Bu rutinle beraber zaman akıp gider. Vay be şu haline bak, 10 yaşındasın. Doğum günün kutlu olsun. Bir gece yeni sıcak yatağında uyurken bir rüya görüyorsun. O soğuk, ıslak ara sokaktasın. Ama bu sefer korkmuyorsun. Çünkü biliyorsun ki uyandığında seni seven o garip bebek sesiyle konuşan insan orada olacak.